Uzun atlama, atletizmin en köklü ve heyecan verici dallarından biridir. Antik Yunan'daki olimpiyat oyunlarına kadar uzanan tarihiyle, bu disiplin fiziksel yetenek, teknik ustalık ve zihinsel odaklanma gerektirir. Uzun atlama, atletlerin bir koşu pistinden hız alarak bir sıçrama tahtasından atlayıp, kum havuzuna mümkün olan en uzak mesafeye ulaşmaya çalıştığı bir yarışmadır. Bu videoda, uzun atlamanın tarihçesi, kuralları, teknikleri, biyomekanik ilkeleri, antrenman yöntemleri ve modern yarışmalardaki yeri derinlemesine incelenecektir. Uzun atlama, Antik Yunan'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında pentatlonun bir parçası olarak yer alıyordu. Atletler, o dönemde halter benzeri ağırlıklar kullanarak atlayışlarını güçlendiriyorlardı. Modern uzun atlama ise 1896'da başlayan modern olimpiyat oyunları ile yeniden popülerlik kazandı. Kadınlar için uzun atlama, 1948 Londra Olimpiyatlarında resmi olarak programa eklendi. Tarih boyunca Jessie Owens, Bob Beamon ve Carl Lewis gibi atletler bu disiplinde unutulmaz rekorlar kırarak uzun atlamanın efsaneleri haline geldiler. Özellikle Beamon'un 1968 Meksika Olimpiyatlarında 8,90 metrelik atlayışı, 23 yıl boyunca kırılamayan bir dünya rekoru olarak tarihe geçti. Uzun atlama, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından belirlenen sıkı kurallara tabidir. Başlıca kurallar şunlardır. Atletler, 40-45 metrelik bir koşu pistinde hızlanır ve 30 santimetre genişliğindeki bir sıçrama tahtasından atlar. Tahtanın ön kısmında yer alan plastik bir şerit, atletin ayağının tahtayı geçip geçmediğini belirler. 30 santimetrelik tahtanın 20 santimetrelik alanı beyaz, 10 santimetrelik alanı ise kırmızı renktedir. Atlet kırmızı renkli alana basarsa atlayış faul olur ve hakemler kırmızı bayrak kaldırır. Diğer geçerli olan durumlarda hakemler beyaz bayrak kaldırıp atlayışın geçerli olduğunu gösterirler. Kum havuzu genişliği en az 2,75 metre ile 3 metre arasında olmalı. Uzunluğu ise 10 metre olmalıdır. Eğer atlet sıçrama tahtasını ihlal ederse veya yanlış bir teknikle atlayış yaparsa atlayış geçersiz sayılır. Atlama mesafesi, sıçrama tahtasının ön kenarından atletin kum havuzunda bıraktığı en yakın iz arasındaki mesafe olarak ölçülür. Yarışmacılar genellikle 6 deneme hakkına sahiptir. Elemelerde en iyi 8 atlet finallere kalır. Atletler, özel olarak tasarlanmış, uzun atlama ayakkabıları kullanır. Bu ayakkabılar, hızlanma ve sıçrama sırasında maksimum tutuş ve destek sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca, kum havuzu, atletin güvenli bir şekilde iniş yapabilmesi için uygun derinlikte ve yumuşaklıkta olmalıdır. Uzun atlama, 4 temel aşamadan oluşur. Bunlar, koşu, sıçrama, uçuş ve iniştir. Her bir aşama, atletin performansını doğrudan etkiler. Koşu, uzun atlamanın temel taşıdır. Atlet, sıçrama tahtasına ulaşmadan önce maksimum hıza ulaşmayı hedefler. Koşu mesafesi genellikle 20-40 metre arasındadır ve atletin fiziksel özelliklerine göre belirlenir. Atlet, sabit bir ritimle hızlanmalı ve son adımlarda hızını maksimize etmelidir. Çok erken hızlanmak veya geç yavaşlamak, sıçrama kalitesini olumsuz etkiler. Profesyonel atletler genellikle 16-22 adım aralığında bir değer kullanır. Adımlar, tutarlılık ve doğruluk için önceden planlanır. Koşu sırasında atlet, dik bir duruş sergilemeli, kollarını senkronize bir şekilde hareket ettirmeli ve dizlerini yüksek kaldırarak güçlü bir itiş sağlamalıdır. Sıçrama, atletin koşu hızını dikey bir kuvvete dönüştürdüğü kritik aşamadır. Atlet, sıçrama tahtasına genellikle baskın ayağıyla basar. İdeal sıçrama açısı 18-22 derece arasındadır. Çok yüksek bir açı, mesafeyi azaltır. Çok düşük bir açı ise atletin inişini zorlaştırır. Atlet, koşu hızını sıçrama tahtasında yere uyguladığı kuvvetle birleştirir. Sıçrama sırasında vücudun öne veya yana eğilmesi, uçuş mesafesini olumsuz etkiler. Atlet, dengeli bir şekilde havalanmalıdır. Uçuş aşamasında atlet, havada mümkün olan en uzun mesafeyi kat etmeye çalışır. 3 temel uçuş tekniği vardır. Süzülme tekniği. Atlet, bacaklarını öne uzatarak basit bir şekilde havada süzülür. Bu teknik, yeni başlayanlar için idealdir. Asılı kalma tekniği. Atlet, havada bacaklarını ve kollarını geriye çekerek bir an için asılı gibi görünür. Bu, dengeyi korumak için kullanılır. Dönüş tekniği. Atlet, havada bisiklet pedalı çevirir gibi bacaklarını hareket ettirir. Bu teknik, momentumu korumak ve daha uzun mesafeler için tercih edilir. İniş, atletin kum havuzuna dengeli ve güvenli bir şekilde inmesini içerir. Atlet, bacaklarını öne uzatarak
ve kalçalarını mümkün olduğunca ileriye taşıyarak mesafeyi maksimize eder. İniş sırasında öne veya yana düşmek, mesafenin azalmasına neden olabilir. Atlet, ellerini ve dizlerini kullanarak dengeli bir iniş yapmalıdır. Atletin bıraktığı iz, ölçüm için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, iniş sırasında vücudun geriye kaymaması önemlidir. Uzun atlama, fizik ve biyomekanik prensiplerin birleşimidir. Koşu hızı, atlayış mesafesinin yaklaşık %70-80'ini belirler. Newton'un hareket yasalarına göre, hız ne kadar yüksekse, atletin havada kat ettiği mesafe o kadar artar. İdeal açı, hız ve mesafe arasında bir denge kurar. Çok yüksek bir açı, yerçekimi etkisini artırarak mesafeyi azaltır. Sıçrama tahtasında uygulanan kuvvet, atletin kas gücü ve tekniğine bağlıdır. Uçuş sırasında hava direnci, mesafeyi minimal düzeyde etkiler. Ancak, atletlerin vücut pozisyonu bu etkiyi azaltabilir. Uzun atlama, fiziksel güç, hız, esneklik ve teknik beceri gerektirir. Antrenman programları genellikle şu unsurları içerir. Hız antrenmanları, sprint çalışmaları ve interval koşuları koşu hızını artırır. Örnek, 30 metre sprint, 10 tekrar gibi. Kuvvet antrenmanları, squat, deadlift ve plyometrik egzersizler. Sıçrama gücünü geliştirir. Teknik çalışmalar, sıçrama tahtasına yaklaşma, adım sayımı ve uçuş teknikleri üzerine odaklanan çalışmalar yapılır. Esneklik ve mobilite, dinamik esneme ve yoga, sakatlanma riskini azaltır ve hareket aralığını artırır. Zihinsel hazırlık, görselleştirme ve odaklanma teknikleri, yarışma sırasındaki performansı optimize eder. Modern uzun atlamada erkeklerde dünya rekoru, 1991'de Mike Powell'a ait 8,95 metredir. Kadınlarda ise Galina Chistyakova, 1988'de 7,52 metre ile rekoru elinde tutar. Olimpiyatlar ve dünya atletizm şampiyonaları, uzun atlamanın en prestijli platformlarıdır. Uzun atlama, hem fiziksel hem de zihinsel zorluklar içerir. Sık karşılaşılan sorunlar arasında sakatlanmalar, teknik hatalar ve psikolojik baskı yer alır. Gelecekte, teknolojinin uzun atlama performansını daha da arttırması bekleniyor. Ayrıca, genç atletlerin bu spora ilgisinin artması için eğitim programları ve altyapı yatırımları önem taşıyor. Sonuç olarak uzun atlama, atletizmin en zarif ve teknik dallarından biridir. Hız, güç, teknik ve zihinsel odaklanmanın birleşimi, bu disiplini hem atletler hem de seyirciler için büyüleyici kılar. Tarih boyunca rekorlar kıran efsanelerden, yeni nesil atletlere kadar, uzun atlama her zaman insan sınırlarını zorlamaya devam edecektir. Bunun gibi içeriklerimizin devamının gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlamayı lütfen unutmayın.